Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil tonlarında 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar, böyle kısa 2 şiş. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok zarif, şık bir patik oldu. Hemen yandan da göstermek istiyorum. Tabanımız. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin dikiş yok. Patiğimin bu burnundan başladım. Bu üst bölümünün kenarlarını tamamen kısa 2 şiş ile yaptım. Bu tabanlarda misinalı şiş de kullanılabiliyor, fakat ben misinalı şiş kullanamadığım için bu tabanlarını şöyle kısa 4 tane şiş ile ördüm. Sadece buraları hanımlar. Böyle birkaç sıralık haroşalık bölümde böyle kısa 4 tane şiş kullandım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun tarafından başlıyoruz hanımlar. 7 ilmek olarak, çok özür dilerim. 7 ilmek başlıyorum. Şu 4. ilmeğim. 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Hanımlar, bu bölümde tamamen haroşa örgü uygulaması yapacağız. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde artırmalarımızı da yapacağız hanımlar. Artırma işlemini şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırma işlemini şöyle yapacağım. Bakın, ördüğüm şu ikinci ilmeğin önünde bakın şöyle bir ilmeğim var. Bunu alıyorum. Bunu da düz olarak ördüm. İlk artırmamı sağda yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikinci ilmeğimin önündeki, bakın şu ilmeğimin önüne, şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Artırmaları bu şekilde yapıyoruz. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. Bu arada hanımlar, elime böyle boya olmuştu, bir türlü çıkmadı. Elimdekini leke falan zannetmeyin. Bazen yorumlar geliyor. Elinizde leke olmuş, yıkayın diye. Yok, çıkmıyor hanımlar boya. Bir de bu tırnağımı sordunuz. Şu an video arasında saçma olacak ama hemen açıklama yapayım. Tırnağını, elini bir yıkasana, kirlenmiş diye. Hanımlar, parmağımı kapıya sıkıştırmıştım. Bu nedenle burada böyle içinde iç kanama oldu. Hani yıkasam da çıkmıyor. Bu elimin, tırnağımın içinde yara var. Böyle söyleyeyim. Bunu da açıklama getirdim. Kusura bakmayın. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim. Hepsini normal örüyoruz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Şimdi geri döndüm tekrardan. Ön yüzdeyiz. Tekrar artırmaya devam edeceğiz. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Bakın, 2 ilmek ördüm. Hemen bu örmüş olduğum ilmeğin önünde bakın şöyle bir ilmek yerimiz var, şurası. Buraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, burada sondan 2. ilmeğim. Onun önünde bakın şurada ilmek yerimiz var. Bakın, hemen şurası. Burayı şişime alıyorum. Ve bunu da düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar artırmaları yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Şimdi geri dönüyoruz arka yüzde. Yine artırma işlemi arka yüzde yok. İlmeklerimizin hepsini haroşa olarak, yani düz olarak örüyoruz. Yedi ilmek başlamıştık. 11 ilmek oldu şimdi. Devam edelim, yine bir sıra daha göstereyim artırmaları. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğimin önündeki şuraya şişimi takıyorum. Bunu düz örüyorum. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, sondan 2. ilmeğimin önünde şurada ilmek yeri var, şurası. Buraya şişimi takıyorum ve bunu da örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor.
Böylece şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Devamında ön yüzde tekrardan artırmalarımıza devam edeceğiz. Artırmaları da zaten tarif ettim. Bu şekilde hanımlar ben bu patiğimde 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelime başladım. Şimdi hep birlikte 27 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde ilmeklerimi tekrar haroşa ördüm. Ön yüzdeyiz. Şimdi modele başlayacağız ama modele başlarken ön hazırlık olsun diye ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra öreceğiz. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hepsini düz öreceğim. Düz örgü olduğu için burayı biraz hızlı örüyorum hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğime kadar öreceğim. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modele ön hazırlık olsun diye ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi örüyoruz. Yine sonuncu ilmeğim kaldı. Bunu da yine ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimize başlayacağız. Modelimize hanımlar şöyle başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi şöyle ön tarafa doğru aldım. Bakın şu anda ön yüzdeyiz. Öne doğru aldım. Sıradaki 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın 3 oldu. 4, 5. 5 ilmeğimi sağ şişime aldım. Hanımlar ipimi böyle ön tarafta bırakacağım. İpimizi böyle sıkarak almayalım hanımlar. Sonra bu ipleri toplarken gergin durmasın. Modelimiz bozuk düşmesin diye. Hafif şöyle esnek bıraktım ön tarafta. Yanına bir ilmek düz ördüm. Bir düz ördükten sonra ipimi yine ön yüze doğru aldım. Tekrardan 5 ilmeğimi sağ şişime örmeden alıyorum. Sayalım 2, 4, 5. Tekrardan sıradaki bir ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın yine ipimi gevşek bıraktım önde, esnek bıraktım. Bir ilmek örüyorum. Tekrardan ipimi kendime doğru aldım. Toplamda 4 tane yapacağız bundan hanımlar. Bakın 1, 2. İkisini yaptık. Şimdi yeniden 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ve yanına bir ilmek düz öreceğim. Yine bakın ipimi gevşek bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. 3 tanesini yaptık. Şimdi dördüncüde. Krem ipimi yine öne doğru aldım. 5 ilmeğimi sağ şişime aktarıyorum. 3 oldu. 4, 5. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin ön yüzde hanımlar birinci sırasını bu şekilde yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimin hepsini ters öreceğiz hanımlar arka yüzde. Arka yüzde yapılacak bir işlem yok. İlmekler model bitene kadar arka yüzde ters olarak örülüyor. Gördüğünüz gibi hepsini ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim. Modelimizde hanımlar 3. sırada ön yüzde şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeğimi örüyorum. Yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Bakın krem ipimi öne doğru aldım. Sıradaki 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 4. Şu da 5. ilmeğim. Ve yanına bir ilmek düz örüyorum. Hanımlar şöyle baktığımızda burada 2 tane ip görüntüsü oluştu. Bakın 2. Modelimizde ön yüzde 3. sıra. Tekrar ipimi kendime doğru alıyorum. 5 ilmek sağ şişime aktarıyorum. 4, 5. Araya bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi kendime doğru aldım. 5 ilmek şişime alıyorum ve bakın yine ipimi önde biraz esnek bıraktım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Yeniden ipimi kendime doğru aldım.
5 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve önde 2 tane ip görüntüsü oluştu. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine 4. sıra hanımlar bu. Bu sıramızda yine arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Arka yüzde ilmekler tamamen ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzde 5. sıradayız hanımlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Önde 3 tane şöyle ip görüntüsü oluşması gerekiyor. Bakın şu anda 2 tane ipimiz oldu. 5. sıramızda kenar ilmeğimi aldım. Yanına 2. ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar ipi ön yüze doğru alıyorum. 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bakın 5 ilmek oldu. Yanına 1 ilmek düz ördüm. Tekrardan ipimi kendime doğru alıyorum. Ön yüzde olacak ipimiz. 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. 1 ilmek düz ördüm. Yeniden ipimi kendime doğru aldım. 5 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum ve yanına 1 ilmek düz örüyorum. Tekrardan son 4. modelimi yapacağım. Bakın 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İpim yine önde. 2 ilmeğimi düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. Arka yüzde 6. sıradayız hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Ön yüzde 3 tane ipimiz oldu sırayla. İlk 6 sıramızı krem ipimiz ile bu şekilde tamamladık. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndüğümüzde bakın hanımlar buralarda 3'er tane ipimiz var. Bakın 3. Burada da yine 3 tane. Şöyle düzeltelim iplerimizi. Bakın burada da 3 tane. Şimdi yeşil ipimi ekleyeceğim. Şöyle bu defa ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyordum. Ama ilk ip geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi yeşil ile ördüm. İkinciyi de ördüm. Hemen 2 ilmekten sonra yeşil ipimin ucunu şöyle kendine bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Modelimizde ön yüzde 7. sıradayız hanımlar. 7. sırada artık bu iplerimizi toplayacağız. 2 tane kenar ilmeğim vardı. İkisini ördüm. Ardından 5 ilmek üzerine böyle iplerimizi yapmıştık hanımlar. Tam ortadaki ilmeği örerken toplayacağız geri. 2 kenar ilmeğinden sonra yanına 2 ilmek daha örüyorum. Bakın bu ortanca ilmeğimi şöyle yapacağım. Şişimi şöyle iç taraftan alıyorum. En alttaki ipimi şöyle alıp şişime takıyorum. Bakın en alttakini içten alarak yaptım. Sonra bu ipim ile yanındaki krem ilmeğin ikisini birlikte ördüm. İlk modelimizi topladık. Şimdi diğerini yapacağız hanımlar. 5 ilmek öreceğim öncelikle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Bakın yine ortanca ilmeğime geldim. Yine şu üstteki 2 ipi şöyle alttan giriyorum. Bakın en alttaki ipimi alıyorum şişime. Böyle taktım. Bu ipim ile hemen önündeki ortadaki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Tekrardan ikinci modelimi de yaptığıma göre 5 ilmek öreceğim. 3 oldu. 4, 5. Yeniden bakın. En alttaki ipimi içten girerek alıyorum. Şişimin üzerine bıraktım. Şişimdeki ilmeğim ile ipimi birlikte örüyorum. Yine arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan alttan girerek şu ipimi alıyorum. Şişime taktım. İpim ile hemen yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön yüzde 7. sıramızı böylelikle tamamlıyoruz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde 8. sıradayım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz 8. sıramızda. Sadece ön yüzde model yapıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimiz ters örülüyor.
Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri döndük ön yüzde ve 9. sıradayız. 9. sıramızda da hanımlar yine yapacağımız işlem şöyle iplerimizi toplayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yine tam ortadaki ilmeğimi örerken alttaki ipimi toplayacağım. Bakın 2 ilmek kenar ilmeğimi ördüm. Yanına 2 ilmek daha örüyorum. Tam ortanca ilmeğimi örerken ne yapıyoruz? Bakın bu defa en alttaki ipimi yine alıyorum. 3 tane ipimiz kalmıştı. Alttakini aldım. Şişime taktım. Bu ipim ile şişimdeki ilmeğimi birlikte örüyorum. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Yine şu içten girerek alttaki ipimi alıyorum. Şişimin üzerine bıraktım. Bu ipim ile yeşil ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. 3, 4 ve 5. Yeniden şu alttaki ipimi alıyorum. İlmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Tekrardan şu alttaki ipime şöyle içten girerek alıyorum. Şişime bıraktım. Yanındaki yeşil ilmekle birlikte ipimi örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde hanımlar. Arka yüze geçtik. Modelde şimdi 10. sıradayız. Arka yüzde 10. sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön yüzde 11. sıramızı yapacağız. Son iplerimizi de bu sıramızda toplayacağız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi ve yanında bir ilmeğim daha vardı. Bunu örüyorum. Tekrardan şu ortanca ilmeğime kadar bakın 2 ilmeğim var. Bunu da ördüm. Şimdi altta bir ipim kaldı. Bakın krem ipim. Bunu alıyorum şişime şöyle takıyorum. Hemen yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın o ikinci modelimi yapacağım. Yine krem ipimi alıyorum. Yeşilimin üzerine bıraktım. Bakın hanımlar şeklimiz burada kendini göstermeye başlıyor. Bu iki krem ipim ile yeşil ilmeğim ikisini birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Bakın burada krem ipim var. Şişime şöyle takıyorum. Yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. Tekrardan ipimi aldım. Şişimin üzerine bıraktım. İkisini birlikte örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. Bu şekilde hanımlar modelimizi tamamladık gördüğünüz gibi. Şeklimiz böyle. Arka yüzde 12. ve sonuncu sıradayız. Model 12 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi 12. ve sonuncu sıramda ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İlk modelimizi bitirdik. Bakın şeklimiz bu. İlk modelimizi böylece tamamladık. Şimdi hemen ikinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl başlattıysak ikinciyi de aynı şekilde başlatacağız. Toplamda 3 tane model yaptık. İlkini bitirdik. Şimdi ikinciye başlıyorum. Krem ipime geçiş yapıyorum. Çünkü ilk 6 sırada krem kullanıyoruz. İkinci 6 sırada da yeşil ipimizi kullanacağız. Hanımlar yine ip geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenarda 2 ilmeğim var. Ardından yine bakın krem ipimi kendime doğru aldım. 5 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2, 3, 4, 5. Krem ipimi bakın önde biraz esnek bıraktım. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrar kremimi kendime doğru alıyorum. 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Bakın ikinci modelimizde yaptık.
Tekrar kremimi kendime doğru aldım. 5 tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve yanına bir ilmek düz ördüm. Bakın iplerimi gevşek bıraktım önde. Serbest duruyor krem ipler. Tekrar kremimi öne doğru aldım. 5 ilmek sağ şişime alıyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizin ilk sırasını yaptık. Arka yüzde ikinci sırada hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz bu şekilde. Yeşil ilmeklerimiz dahil hepsini ikinci sırada ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Modelimizde ön yüzde 3. sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda da yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. İlk modelimizde olduğu gibi kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yine kremim ön yüzde 5 tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz öreceğim. Bakın yine kremimi esnek bıraktım önde. Tekrar kremimi kendime doğru aldım. 5 ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar kremimi kendime doğru aldım. 5 ilmek sağ şişime aktardım. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar kremimi öne doğru aldım. 5 ilmek örmeden sağ şişime alıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizde 3. sıramızda tamamladık. Hanımlar şimdi arka yüzde ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. Arka yüzde ilmekleri ters ördüm. Ön yüzde modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda da yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından kremimi öne doğru alıyorum. 5 ilmek örmeden sağ şişimi alacağım. Şu 4, şu da 5. ilmeğim. Bakın kremimi yine önde serbest bıraktım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. İpim de bu tuhaf çıktı bu defa krem ipim. Tekrar kremimi öne doğru aldım. 5 ilmek örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 ilmek. Yanına bir ilmek düz ördüm. Tekrar kremimi kendime doğru aldım. 5 ilmek sağ şişime alıyorum. Araya bir ilmek düz ördüm. Yeniden kremimi kendime doğru aldım. 5 ilmek sağ şişime aktardım. Yanına 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5. sıram bu şekilde kaçıncı? 5. sıramız oluyor. Evet. 5. sıramızı tamamladık hanımlar. Arka yüzde 6. sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örelim gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. 6. sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 7. sıradayız. 12 sıralık modelimizin ilk altısında krem ipimizi kullanıyorduk. İkinci altı sırasında da yeşilimize geçiyoruz. Şimdi modelimizde 6. sırayı tamamladık. Ön yüzde 7. sıradayız. Yine kenar ilmeğimi ördüm. 2 kenar ilmeğim var. Sağda ve solda ikisini örüyorum. İplerimizi toplayacağız hanımlar. 5 ilmek üzerine yapmıştık. Ortanca ilmeğimizi örerken alttaki ipimizi toplayacağız. Şimdi ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Modelli olan. Bu 3. ilmeğimi örerken şöyle yapıyorum. Bakın yine içeriden girerek en alttaki krem ipimi alıp şişime takıyorum. Yanındaki krem ile birlikte örüyorum. İlk ipimi topladım. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ortanca ilmeğime geldim. Bu aşamada şöyle alttan girerek en alttaki ipimi alıyorum. Şişime taktım. Önündeki ilmekle birlikte örüyorum. İkinciyi de topladık. Arada 5 ilmeğim var. Şu 3. 4, 5. Tekrar alttan girerek en alttaki ipimi alıyorum. İpimi şişimin üstüne bıraktım. İkisini birlikte örüyorum. Arada 5 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Tekrardan sonuncu modelimi yapacağım. En alt içten girerek en alttaki ipimi alıyorum. Şişime taktım. Öndeki 2 ilmeğimi örüyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi de örüp ön yüzde 7. sıramı
tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 8. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yine ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örelim, gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzde 9. sıradayız. Bu sıramızda yine ortanca ilmeğimi örerken ipimi toplayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Şu 3, şu da 4. Kenardan ilk 4 ilmeğimi ördüm. Bakın ortanca ilmeğime geldim. Tekrar yine şöyle alttan girerek en alttaki ipimi alıyorum. Şişime taktım. Yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. İpimizi topladık. Arada 5 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Yine içten girerek en alttaki krem ipimi alıyorum. Şişime taktım. Yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. Şu 3, 4, 5. Yine alttan girerek şöyle en alttaki ipimi alıyorum. Yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. Arada yine 5 ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Yine alttan girerek şöyle buradaki kremimi alıyorum. Krem ipimi aldım. Şişime taktım. Yanındaki yeşil ile birlikte ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz 10. sırada. Bu sıramızda hanımlar yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzde 11. sıradayız. Son ipimizi de bakın, son birer tane krem ipimiz kaldı. Bu iplerimizi de bu sıramızda toplayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi örüyorum. Bakın bu alttaki kremimi aldım, şişime üzerine bırakıyorum. Yanındaki yeşil ile birlikte ördüm. Bu şekilde hanımlar bu ipimizi de toplamış olduk. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bu krem ipimi alıyorum. Şişimin üzerine bıraktım. Yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. Yine arada 5 tane ilmeğim var. Bakın burada yine ipimi alıyorum. Şişimin üzerine bıraktım. Yanındaki yeşil ile birlikte örüyorum. Arada 5 tane ilmeğim var. 4 ve 5. Son modelimi de yapacağım. Krem ipimi alıyorum. Şişimin üzerine bıraktım. Yanındaki yeşil ile birlikte ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde modelimizin 12. ve sonuncu sırasında ilmeklerimizi hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar ters olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm, geldim. Bakın ikinci modelimizi de yine birlikte tamamladık. Şimdi zaten ben bu patiğime 3 tane model yapmıştım. Şimdi krem ipimize geçeceğiz. 3. modelin ilk sırası diye devam edeceğiz hanımlar. Yine önlere böyle ipler bırakacağız. İlk 6 sırada krem ile model yapacağız. Diğer 6 sırada da hani 7, yani 6 sıra derken 12 sıradan oluşan modelimizin ilk 6 sırasında krem, ikinci 6 sırasında da yeşil ipimizi kullanıyoruz. Bu şekilde hanımlar ilk 2 modeli yaptığımız gibi 3. modeli de yapacağız. Eğer ki kafanız karışacak olursa 2. modelin ilk sıra başlangıcına gelerek 3. modeli de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte hanımlar bu 3. modelimizi de tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar, 3. modelimi de tamamladım ve geldim. Artık modelimiz bitti. Şimdi bilek ayrımına geçmeden önce buraya krem ipimizle haroşalarımızı öreceğiz. 2 diş haroşa öreceğiz. Yeşil ipimi bıraktım, kremime geçiyorum. İlmeklerimin tamamını haroşayı yani düz olarak öreceğim. Artık hanımlar bu ön bölümde yeşil ipimizle de işimiz kalmadığı için yeşil ipimin şöyle ucunu keseceğim. Kremime bağlıyorum. Şimdi ilmeklerimizin tamamını krem ile öreceğiz. Hatta şu yeşilimin ucunu da gizleyerek götüreyim. Haroşa yapıyoruz buraları. Düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine haroşa düşmesi için bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine
düz olarak örüyorum. Bakın ön yüzü haroşa düşüyor böylece. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın geri döndüğümüzde hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Ben buraya 2 diş haroşa ördüm. Hanımlar ölçüyü de şöyle vermek istiyorum. Metreyle göstermek istiyorum. Hani daha açıklayıcı olsun diye. Bakın bu bölüme kadar bakın burundan itibaren başlayınca şuradan itibaren ölçüyorum. Bakın buraya kadar bir diş haroşa daha ördüm. Ortalama işte 12 santime biraz geçiyor. Birkaç milim daha geçiyor. 2 diş haroşa örünce ön bölümünü bu kadar yaptım. Hani sizler buraya tam ölçüyü elde edebilmek için birkaç sıra daha haroşa yapabilirsiniz. Hatta şöyle enini de ölçmek istiyorum. Şöyle patiğimin göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle enini de göstereyim. Eninin uzunluğunu. Burası da hanımlar şöyle. 10 santim geliyor. Bakın. 10 santim geliyor. Eni de 10 santim. Hani ölçülerinizi buna göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben buraya bir diş haroşa daha öreceğim, geleceğim. Sizler de artık ölçünüze göre ister 3 diş, ister 5 diş haroşa örebilirsiniz. Buradaki haroşalarımızı tamamlayalım, gelelim. Sonra bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar 2 diş haroşamı ördüm. Şimdi bilek bölümünü yapacağız. Kesimlerimiz olacak. Öncelikle bu bölümlerde de yine haroşa örgüye devam edeceğiz. Toplamda kenar ilmeğimle birlikte 10 ilmeğimi öreceğim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortada 7 ilmek keseceğim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesim yapıyorum. Birinci kesimimi yaptım. İkinci kesimim 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi kestim hanımlar. Şimdi burada da 10 ilmeğimiz kalıyor. 2, 4, 6, 8, 10. Öncelikle patiğimizin bu sol kenarını yapacağız. 10 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. Kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 10 ilmeğimi öreceğim. Bu sol kenardaki 10 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döneceğim. Bu sağdaki ilmekler bekleyecek. Önce sol kenarı yapacağız. Şimdi buraya 10 ilmek üzerinden bir diş haroşamız oluştu. Şurada toplam 3 diş haroşa görünüyor ama ilk ikisini patiğimizin ön bölümünde örmüştük. Bakın bir diş haroşa oldu. Şimdi hanımlar bu bölüme 10 ilmek üzerinden toplamda 10 diş 10 sıra haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar buraya 10 ilmek üzerinden 10 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi kenarlara şuraya artırma işlemlerini yapacağız. Bu bilek bölümünden şu iç kısımdan. Şöyle ki 14 ilmek olana kadar artırmalar yapacağız. Öncelikle hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Artırmalarımı şöyle yapıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin bakın şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi normal düz örüyorum. Bakın artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 10 ilmeğim vardı. Bir ilmek kenarda artırma yaptık. 11 ilmeğimiz oldu. Bilek bölümünde kenarda artırma yapıyoruz. Geri döndüm arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Yine iç kısımdan artırmalara devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ardından hemen önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Şimdi de 12 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz 12 ilmeğimizi. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi aldım. Önündeki ilmeğimin hemen şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Diğer ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece 13 ilmeğimiz oldu.
Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde 13 ilmeğimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Son kez hanımlar artırmamı yapacağım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece hanımlar şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde 14 ilmeğimin tamamını düz olarak öreceğim. Yani düz derken haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu bölümde hanımlar bakın şu ilk iki haroşayı saymıyoruz. Onun haricinde 14 diş haroşam olması gerekiyor. 2 diş haroşadan hariç sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 diş haroşam olmuş. Bu bölüme kadar tekrardan size ölçerek göstereyim. Çünkü ölçü alarak yapmam çok istendi. Şu burundan itibaren şöyle tutunca arka kenarımız toplamda hanımlar 18 santim oluyor. Buraya 18 santim yaptım. Böyle kısa gibi görünebilir ama haroşa örgü olduğu için bakın hanımlar gayet esnek. Şimdi kesimimi yapacağım artık. Ön yüzde kesim yapıyorum. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi de alıyorum. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak keseceğim artık. Bu şekilde gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Sonra bu kesim yerlerinde bakın ilmek yerleri görünüyor. Topuğumuzu yaparken oralardan ilmekler çıkararak topuğumuzu öreceğiz. Gevşek ikişer ikişer kesim yapıyorum. Bu şekilde son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son şuraya bir tane zincir oluşturuyorum. İpimin ucuna düğüm atacak kadar bir miktar şöyle bırakıp kesiyorum. Sol kenarı tamamladık. Şimdi aynı şekilde sağ kenarı yapacağız. En son ön yüzde örmüştük. Sonra kesim yapmıştık. Geri dönüyoruz. Arka yüzden başlayacağız buraya da. Krem ipimi buraya ekleyeceğim. Yine sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. Bakın şu ipimin ucunu arkaya doğru aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ardından şu arka tarafa şöyle düğüm atacağım. İpimin ucunu kendisine bağlıyorum. Böyle yani patiğimiz sökülmesin diye böyle yaptım. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Şu şekilde baktığımız anda burada da bir diş haroşamız oldu 10 ilmek üzerinden. Buraya da hanımlar 10 ilmek üzerinden toplamda şu ilk baştaki 2 tane haroşayı saymıyoruz. O hariç. Buraya toplamda 10 sıra 10 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar buraya da toplam 10 diş haroşamı ördüm. Artırmalar burada da yapacağız sağ kenarda da. Bu bilek bölümünde artırma yapacağız hanımlar. Yani sol taraftan. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Sol tarafı yaparken bir ilmek örüp öyle artırma yapmıştık. Sağ kenarda da son bir ilmek kalana kadar ördüm. En son ördüğüm ilmeğin şu ön kısmına şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. Böylece 11 ilmeğim oldu. Arka yüzde yine artırma yok. İlmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz arka yüzde. Tekrar ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bu şekilde hanımlar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin ön kısmına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. 12 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geldik ön yüzdeyiz. Yeniden son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Hemen ön kısmına şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar. Arkada 13 ilmeğimi tamamen haroşa düz olarak öreceğim. Tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzeyi son kez artırmamızı yapacağız hanımlar.
son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez artırmamı yapacağım. Böylece 14 ilmeğimiz olacak. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğimin ön kısmına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Önce haroşalarımızı sayalım. 14 haroşa olacak hanımlar bu kısımda da. İlk 2 haroşa hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Şimdi geri döndük. İlmekleri sıra sonuna kadar arka yüzde örünce 14 haroşamız olacak. Şöyle ilmeğimi bir düzelteyim. Şimdi geri döndük. 14 haroşamız oldu. Sol kenarda ön yüzde kesim yapmıştık. Burada arka yüzde kesim yapacağız hanımlar. Kesim yapınca hepimizin bilek tarafında değil de diğer tarafta kalması gerekiyor. Bu nedenle ön yüzde 14 ilmeğimi öreceğim. Arka yüzde dönünce de ilmeklerimi keseceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Yine esnek, gevşek bir kesim yapalım. Bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız çünkü. Topuğunu yaparken patiğimizin. Böyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya hanımlar şöyle 2 tane zincir oluşturuyorum. Ve ipimi kesiyorum artık. Patiğimizin hanımlar böylece üst bölümünü bitirdik. Şeklimiz, görüntümüz bu. Bakın gayet esnek. Patiğimiz bu. Şimdi yapacağımız işlem şöyle hanımlar. Bakın şeklimizi şöyle netçe göstereyim. Yapacağımız işlem şu. Hemen bu kenarlarını yapacağız. İlk kenarımızı hanımlar yeşil ipimle başlatacağım şimdi. Kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Tam olarak dediğim bölüm şuydu videonun başında. Böyle kısa şişlerle şöyle 4 tane şişiyle bu kenarlarını yapacağım. Yeşil ipim ile bu kenarlara girerek ilmekler çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerim bura. İlmeğin iki kanadına birden girerek şöyle yeşil ipimle ilmek çıkarıyorum. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine giriyoruz. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkartıyoruz. Hemen yeşil ipimin ucunu da 2 tane ilmek çıkarttıktan sonra kendine bağladım. Sırasıyla bakın kenar ilmek yerine giriyorum. İlmek çıkartıyorum. 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 3 tane yeşil kenar ilmek yeri var. Oralara da girerek ilmekler çıkaracağız. 16 olmuştu galiba. Sayalım yerinden. 5, 10, 16, 17, 18, 19. 3 tane de krem ilmek yeri var. Kenar ilmek yeri var. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Bu kenardan hanımlar 45 tane ilmek çıkarttım. Patik burnumuza 7 ilmek olarak başlamıştık. Burun kısmından da 7 ilmek çıkaracağım. Hemen bir diğer şımı alıyorum. İlmeklerimi buradan çıkaracağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6 ve hemen son kenar ilmek yerine de girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 7. 7 ilmek de burundan çıkarttık. Bir diğer şişme yine ilmeklerimi çıkaracağım hanımlar. 45 ilmek de buradan çıkaracağım.
Karşı taraftan 45 ilmek çıkartmıştım. Buradan da 45 çıkaracağım. Siz bu arka haroşalarını kenarlarını fazla yaptıysanız 47-48 ilmek de çıkartabilirsiniz. Az sayıda yaptıysanız bu bölümü 41, 42, 43 ilmek de çıkartabilirsiniz. 4 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, burası biraz düğüm yerleriydi, 14, düğüm yeri biraz sık olduğu için zorlandım burada. Tekrardan tığ yardımıyla ilmeğimi çıkartayım. Şu 14. Bakın yeşilli bölüme geldik hanımlar. Burada bakın 4 tane kenar ilmek yerini görünüyor fakat karşıda 3 taneydi. Burada ip geçişi yaparken ilk ilmeklerimizi örmüştük. Fazla gibi görünebilir fakat buralardan da 3'er tane ilmek çıkaracağız. Karşıdan 3'er ilmek çıkartmıştık renkli bölümlerden. Buralardan da 3'er tane ilmek çıkaracağız. İlmekleri unuttum, tekrar sayıyorum. 14 ilmeğim olmuş. Bakın yeşilli olan bölümden 3 ilmek çıkaracağım. Şu 16, 17, 18. 3 ilmek çıkarttım. 3 tane de kremden çıkaracağım. 19, 20, 21. 3'er tane ilmek çıkarıyoruz buralardan. Eşit olması için karşı tarafla. Kenarlarda ip geçiş yerlerimiz sıkı olduğu için şöyle 21 oldu. 3 tane yeşilden çıkaracağım yine. 22, 23, 24. Yeniden 3 tane de kremden çıkartacağım. 25, 26, 27. Tekrar 3 tane yeşilden 28, 29, 30. Devamında yine kremden çıkararak devam edeceğim. Şu 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Normalde herhalde buradan fazladan ilmekler çıkarttık. Tekrar sayalım. Burada biraz fazla yerimiz kaldı. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 43 olmuş. Devam ediyorum. 44 ve en son bir tane yer atlayacağım artık. Sığdırmak için 45. Muhtemelen buralardan bir yerden fazla ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Buraya yeşil ile bir diş haroşa yapmamız gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın diğer ilmeklerimi yeşil ipim ile haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar. Bakın ön yüze haroşa düşüyor. Hanımlar ilmeklerimizi bu şekilde ilk şişimizi öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 7 ilmek. Sonra diğer taraftaki 45 ilmeğimizi bu şekilde sıra sonuna kadar, bu bölüme kadar haroşa olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya kadar ilmeklerimi yeşil ipimle haroşa olacak şekilde ördüm. Bakın yeşil ile bir diş haroşamı oluşturdum. Sonraki haroşalarıma da krem ile devam edeceğim. Hani burada bir düğüm atacak kadar ip bırakıp kesmiştik. Bu ipin ucuna şöyle kremimi ekleyeceğim. Artık ilmeklerimi krem ile örmeye devam edeceğim. Yeşili kullanmayacağız. Hemen kremime geçiş yapıyorum. Haroşalarımıza hanımlar krem ile devam ediyoruz. Şöyle hemen 2 ilmek ördükten sonra yeşilimi keseceğim artık. Yeşilimi kullanmayacağım. Krem ile ilmeklerimi öreceğim. Hemen sık olsun diye. Şuraya da düğümümü atıyorum. Haroşalarımıza devam ediyoruz. Renk değişikliği yaparak devam ediyoruz sadece. Şöyle krem ipim ile ilmeklerimi öreceğim. Haroşa yapacağız hanımlar. Yani diğer diğer uca kadar bu şekilde dolanacağız. Ardından arka yüzde yine öreceğiz. Tekrardan buraya yeşille yaptığımız gibi aynı şekilde krem ile haroşalarımızı yapacağız. Ben bu bölüme hanımlar şuraya bir diş yeşil, 3 diş de krem ile haroşamı yaptım. Daha büyük yapmak isterseniz krem ile 4 diş ya da 5 diş haroşa yapabilirsiniz. Bakın şöyle de göstereyim yakından. Bir diş yeşil haroşam, 3 tane de krem var. Toplamda 4 diş haroşa yaptım.
Şimdi bu kenarlardaki haroşalarımızı krem ipimizle tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte patiğimizin tabanına geçiş yapalım. Evet hanımlar, patiğimin bu kenarlarında ördüm geldim. Bakın 3 diş haroşamı yaptım krem ipimle. Şimdi tabanımızı yapacağız ama öncesinde bu ilk şişimdeki buradaki 45 ilmeğimi öreceğim. Burun kısmına kadar olan ilmeklerimi normal yine haroşa yani düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi örelim, gelelim. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Burun kısmındayız. Şimdi burundaki 7 ilmeğimi de öreceğim. 7. ilmeğimi ördükten sonra hemen soldaki şişimden bir ilmeğimi örerek orta kısma alıyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oluyor. Bir ilmek aldıktan sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda oluyor ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 8 ilmeğimi örüyorum. Yine diğer şimdiden bir ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra geri döndüm. Orta kısımda 15 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşıda. Orta kısımdaki 9 ilmeğimi örüyorum öncelikle. Şu 9. ilmeği. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine ortaya ekliyorum. Orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Ardından yine geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 11 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Şu 11. ilmeğimi yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki 12 ilmeğimi öncelikle öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. 13 ilmek oldu. Geri döndüm ilmek ekledikten sonra ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 13 ilmeğimi öreceğim. Ardından yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. 14 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi öreceğim. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekledim. 15 ilmek oldu. Artık 15 ilmek üzerinden hanımlar patiğimizin bu tabanını öreceğiz. Yapacağımız işlem şu. Yine ipimiz bu aşamada karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İlk 14 ilmeğimizi öreceğiz. Yani tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine burada bir ilmeğim kaldı. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Yine ipimiz karşıda. Ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan ilk 14 ilmeğimi öreceğim. 15. de kesim yapacağım. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek hanımlar. Yine bakın. İlk 14 ilmeğimi ördüm. 15. de öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Devam ediyorum yine. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 14 ilmeğimizi örüyoruz. 15. ilmeği örerken yanlardaki şişlerden de birer ilmek alıyoruz ve 15. ilmeğimizle birlikte keserek örüyoruz. Bakın burada 15. yani sonuncu ilmeğim var. Şişimden de bir ilmek alıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Yeniden geri dönüyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan 14 ilmek öreceğim. Yani tabanda bir ilmek kalana kadar öreceğim.
Bakın sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Kesimden sonra geri döneceğiz. 15 ilmek üzerinden tabanımızı bu şekilde yapacağız. Biz bu kesme işlemini sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. 15 ilmek üzerinden böyle öreceğiz. Şimdi hep birlikte bu sağ ve sol şişteki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 15 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek olarak yaptım ve geldim. Sadece burada 15 ilmeğim kaldı. Yanlardaki ilmeklerim bitti. Şimdi arka bölümünü yapacağız. Yani bu topuk bölümünü yapacağız. 15 ilmek üzerinden yapılacak hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. 14 ilmeğim kaldı. Ve sıradaki kenar ilmeklerim burası. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oluyor. Geri dönüyorum ilmek çıkarttıktan sonra. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz arka bölümde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Hanımlar bu sağ kenardan ilmek çıkartırken dönüyorum, ön yüzde çıkartıyorum. Öyle daha rahat çıkartabiliyorum. Yine bakın buradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Sıradaki ilmeğin iki kanadına birden ilmeğimi çıkarttım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar diğer ilmeklerimi öreceğim. Arka bölümde yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Buraya girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar geri döndüm ilmek çıkarttıktan sonra ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken ön yüzde çıkarıyordum. Geri döndüm. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. 15 ilmek üzerinden patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın sağ ve sol kenar şuraya kadar devam edeceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Şimdi son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm geldim. Artık burada yine ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak burada kalan 15 ilmeğimizi kesiyoruz. Ne çok sıkı ne de çok gevşek bir kesim yapalım. Biraz esnek olsun. Pati ayağımız gireceği için bu bölümden çok da sıkı olmasın. Ayağımız rahat girsin patiğimize. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da aldım. Kesiyorum. Şimdi hanımlar bu aşamada ben patiğimin kenarına bu şekilde 2 sıradan oluşan kenar oyası yaptım. İlk sırasını krem ile yapacağız. İkinciyi de yeşil ile. Öncelikle burada tümsek görüntü olmasın diye şöyle dibine batarak burayı düzleştiriyorum. Kenar oyamızın ilk sırasında hanımlar sık iğne yapıyoruz. Öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne yapıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmeğin iki kanadına birden sık iğnemizi yapıyoruz. Gevşek bir sık iğne yapalım hanımlar. Bakın ilmeklerim tığımda gevşek bu şekilde. Sırasıyla sık iğne yaparak kenar oyamızın ilk sırasını oluşturacağız. Bu şekilde. Şimdi hanımlar ilk başladığımız yere kadar, buraya kadar patiğimizin çevresini sık iğne yaparak dolanıp gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane zincir çekiyorum ve krem ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu buraya gizleyeceğim. Şöyle ipimin ucunu gizliyorum. Şimdi yeşil ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Hemen yeşil ipimi alıyorum tekrardan. Yine tığım ile yeşil ipimle şöyle bir ilmek oluşturacağım öncelikle. Şöyle. İlk böyle bitirdiğimiz yerden itibaren bakın krem sık iğnenin içine girerek ilmeğimi sabitliyorum. Şimdi de ters sık iğne yapacağız. Öyle değil de geri geri gideceğiz. Bir gerideki krem sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bakın bir gerideki sık iğnenin içine girerek, bakın bir geriye girdim.
bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Ters sık iğne yöntemi deniyor hanımlar buna. Kenar ayağımızın ikinci sırasını ters sık iğne yöntemiyle yapıyoruz. Yine çok sıkı yapmayalım. Burayı da hafif gevşek, esnek yapalım. Bakın tığımdaki ilmeklerim gayet gevşek. Bu şekilde. Şimdi ilk başladığımız yere kadar hanımlar patiğimizin kenarını bu şekilde yapalım gelelim. Evet hanımlar, kenar ayağımı tamamladım. En son yeşil ipimi de kestim, arkaya ucunu gizledim. Patiğimiz bitti. Görüntümüz böyle. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Ayağımızda da görelim birlikte. Çok şık, çok güzel bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Hatta modeli çok sevdim. 5 şiş patikte de yapacağım aynı modeli. 5 şişe de uygulayacağım. Gerçekten model çok hoş. Çok güzel durdu. Evet hanımlar, bakın patiğimizi şöyle manken ayağıma da giydirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, şık durdu. Çok zarif. Tabanımız, hemen arka topuk bölümünü göstereyim. Bu şekilde. Modelimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.